249 numaralı otobüs var mı? 216 var. Şu gelen 210. Soralım bakalım. Kaçta gelecekmiş ya da buraya mı geliyor? Hola, buenos días. Para Huayua. La 238. Ah, esta. Ah, ok. 10 sale. Ok. 10, a las 10. Sí, 9:30 viene a ponerse aquí. 9:30 acá. Sí. Ok, gracias señor. Gracias señor. 238 numaraymış ya. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Mucho gusto. La verdad. Gracias. Huayúa, no. Ah, Huayua. Ahí, Sí, but a las 10. a las Una 10, hora. sí, Sí. a las 10. Yo tengo tiempo para Sí, pupusas. todavía. Sí. Allá vende. ¿Vende pupusas? Sí. Gracias señora. 238 numaraymış. Saat 10'da buradan kalkacakmış. 9.30'da gel dedi abi. Selamlar dostlar, nasılsınız? El Salvador'da bir köy var. Sí. Oraya gitmek istiyorum bugün. Çantayı sırtlandım, yola koyuldum ama daha vaktimiz var, kahvaltı yapalım, pupusas yiyelim. ¿Y por qué salen dos partes? Sí, esta. Ciao. Ciao. Peynirli satmıyorlarmış. Sadece çiçeronlu satıyorlarmış. Ben de onu sevmiyorum. Şimdi başka yerde arayacağım pupusas. Bak otobüslerin yerini bulduk. Buradan El Salvador'un köylerine giden otobüsler kalkıyor. Burası terminal. Terminalin bir de arka tarafı var. Arka tarafın olduğu kısımda Mercado Colón var. Colón pazarı. Gezmiştik hatta Colón pazarını Santa Ana'nın ilk videosunda. Şimdi bir kahvaltı yapacak yer bulalım kendimize. Ablalar pupusasları böyle yapıyorlar. Burada hazırlıyorlar. Böyle kalın bir tortilla arasına artık ne malzeme koyuyorsa, ne istiyorsanız onu koyuyor. Daha sonrasında böyle yağda, ızgarada kızartıyorlar. Ben peynirli ıspanaklı söyledim. Şöyle geçeyim, oturayım buraya. Pupusaslarım geldi. Peynirli ıspanaklı söyledim, bir de yanına El Salvador kahvesi söyledim. Tanesi 50 cent pupusasların. Ucuz olmasının sebebi halk pazarının oradayım. Baksanıza herkes sabah kahvaltıda pupusas yiyor. Anladığım kadarıyla burada bir sabah yiyorlar pupusası, bir de akşam 5'ten sonra yiyorlar. Öğlen hiçbir yerde bulamadım pupusas. Mısır unundan yapılmış. Gayet lezzetli. Ben börek tarzı şeyleri çok severim. O yüzden buna bayıldım. İlk defa El Salvador kahvesi deniyorum. Bakalım nasıl. Lezzetliymiş. Birazcık da şeker attım. Tatlandırdım kahveyi. Ben acı içemiyorum. Gayet lezzetli, yumuşak. Bayağı yumuşak. Otobüsümüz geldi. 238 numara. Huayua. Huayua diye yazılıyor. Bu İspanyolca'da JH diye okunuyor diye hatırlıyorum. Şöyle otobüsün önünden de göstereyim. Çok kıyak ya otobüsler. Yani konforsuz ama tatlı gözüküyor. Yazıyor zaten önünde bak. Dayı niye kornaya basıyorsun, aklıma aldın. Hola, buenos días. Señor, mochila acá o? Ajá, ¿eh? Ah, está. Está muy grande. Ahí llevamos. Okay, gracias. Hadi bakalım. Ben bu çantayı nereye sokacağım? Şuraya koyalım. Şöyle oturayım. Yapacak bir şey yok. Arkaya gidemem çünkü. 80 cent verdim bu arada. 80 cent. Bugünün kuru ne kadar yapıyor hiç bilmiyorum valla. Kur habire değişiyor, o yüzden bu videoyu yayınladığımda kaç olur siz bakarsınız. Bu arada pupusasları, 2 tane pupusas söylemiştim ya, onları yedim. Bir tane daha söyledim. Bir de kahve söylemiştim. Üçünün toplamı $1.75 yaptı. Bir de şöyle bir kıyak geçtiler. Ben turist olduğum için ilk pupusasın içine ekstra olarak bunlarda siyah fasulye püresi var. Onu koymuşlar. Üçünün karışımı peynir, ıspanak, siyah fasulye püresinin karışımı çok lezzetliydi.
Daha sonrasında ne diyecektim? Baya sıcak karşıladılar yani bana. İşte sorular sordular. Nerelisin, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, burayı beğendin mi? Yani El Salvador'un insanları şeker gibi, bunu söylemek istiyorum. Dün de bir hostelden bir arkadaşımla bu Tita mıydı? Orayı hatırlıyorsunuz. Pupusas yemeye gitmiştik oraya. Bu pupusası söylemesine ne kadar zor, dilim dönmüyor ya. Oraya gittim arkadaşımla. İşte orada beni tanıdılar yine. Sohbet muhabbet ettik. 3 tane pupusas söyledik. 2 tane de içecek söyledik. Normalde 5 dolar 65 sent yaptı söylediğimiz şeyler. Adam bizden 5 dolar aldı. Bizi sevdiği için. Bir de ekstra bir tane daha pupusas koydu. Bu da bizden olsun dedi. İkramımız olsun dedi. Yani insanlar burada o kadar sıcakkanlı karşılıyorlar ki sizi ve gönlü de bol, eli de açık. Yani mesela otobüse biniyorsunuz, birine bir şey soruyorsunuz, bir şey alıyorsunuz bir yerden, hiç sizi kazıklamaya kalkmıyorlar. Aksine de yardım ediyorlar. Yani çok sevdim El Salvadorluları. Bunu da söylemek istedim yola çıkmadan. Çünkü birazdan müziği açacak abi büyük ihtimalle. Bangır bangır müzik dinleyerek gideceğiz. Ha bak burada yazıyor 80 cent. Bu da saatleri. Şöyle göstereyim. Lunes a Sabado dediği pazartesiden cumartesiye. Bu Huayua'dan çıkış saatleri, kalkış saatleri. Bu da Santa Ana'dan kalkış saatleri. Domingo'da pazar, Huayua'dan çıkış saatleri. Bu da Santa Ana'dan çıkış saatleri. Yani pazar günü biraz daha az otobüs var. Bu AM dediği de gece 12 ile öğlen 12 arası AM oluyor. Öğlen 12 ile akşam yani gece 12 arası da PM oluyor. Yani 12 saatlik sistemi kullanıyorlar burada ve Amerika kıtasındaki birçok yerde. Şu anda terminali şöyle bir daha göstereyim. Seyyar satıcılar ön kapıdan giriyorlar, tamam mı? Bak öndeki otobüsü görüyor musunuz? Onun ön kapısından girdiler, arka kapısından çıktılar. Bizim ön kapıdan girdiler, arka kapıdan çıkıyorlar. Burada otobüsler pazar yerinde, şehir içinde durdukları an, yavaşladıkları an hemen böyle seyyar satıcılar geliyorlar. 1 dolar 50 sent bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Le damos agua, heladita, jugos, agua en bolsa, en botella, agua gaseosa, jugos, agua. Huayua'ya geldik dostlar. Otobüs bizi burada bıraktı. Buradan da kalkıp yine Santa Ana'ya gidiyor. Şimdi bir hostele gitmem lazım. Çantamı bırakayım. Eğer birazcık saat erken izin verirlerse check-in'imi de yaparım. İyi olur, onu da halletmiş olurum. Sonra gezmeye başlayalım. Yoldayken yağmur başladı. Ufak ufak atıştırıyor şu an. Baksana. Ulan troll bir abimiz diye düşünüyorum. Komik bir şey yapmış arabaya. Maşallahı var. Haritanın söylediğine göre hostel burası. Hola, buenas. Hostel Doña Mercedes. Okay. Sağ olsunlar check-in'imi yaptılar erkenden. Aha da burası kalacağım oda. Havlu da verdiler. Böyle ufak bir odada kalacağım. Şöyle ışığı kapatalım da benden başka kimse yok odada. Bakın burada ne var? Türk bayrağı çizmişler. Görünce şaşırdım valla. Burası tuvalet, banyo. Gayet güzel, gayet temiz. Mis gibi kokuyor. Oda da temiz. Burası da ortak alan ve bahçe. Ha, böyle bir tane fıstık var. Şöyle göstereyim. Kahvaltı dahil 15 dolar gecelik. Burası da ortak alan. Çıkalım gezelim artık. Şimdi geldiğim bu kasaba El Salvador'daki en meşhur kasabalardan bir tanesi. Kimilerine göre en güzel kasaba. Bu arada hostelin hemen karşısında şu köşede ya da şu köşede pupuseria var şansıma. Yani her gün bir pupuseria'ya uğrar, pupusa yerim. O kadar sevdim.
Şimdi buradan dümdüz gideceğim, hemen şeye çıkacağım. Merkeze, meydana çıkacağım. Çok yakın, 5-6 dakika yürüme mesafesinde. Ne diyordum? Buranın özelliği El Salvador'daki en meşhur, en renkli, en güzel kasabalardan biri olarak geçiyor. Bazı kaynaklara göre en güzeli olarak geçiyor. Hafta sonu gastronomi festivali var. Şu anda pazar günü, o yüzden bu festivali yakaladık. Bakalım ne yemekler yapıyorlar, nasıl bir şenlik var. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oh, motor grup. Sí, los Pandos. Los Pandos. Club Enduro Los Pandos, Boimango. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Y usted de dónde viene? Turquía. Turquía. Sí. Vamos para Turquía. Sí, gracias. Buen día. Meydana geldiğim her yerden müzik sesi geliyor. Şimdi burada video çekerken birazcık zorlanacağım çünkü telif atıyor YouTube. Şöyle bir dalalım buraya. Bir kilisenin oraya bakalım, sonra Feria Gastronomia bölgesine geçelim. Yani gastronomi fuarı. Aha, hareketlere bak, hareketlere. Hareketlere bak. Hola, buenas. Allah, ona lan. Ya oğlum, hiç sevmiyorum şu mevzuyu ya. Hayvanlara ne veriyorlarsa öyle bir uyuşturuyorlar ki. Ya o devasa yılan normalde öyle sakin kalmaması lazım. Yazık günah hayvanlara ya. Millet fotoğraf çekiliyor. Aha da ana meydandaki kilise. Burada ablalarımız, abilerimiz. Genelde kadınlar seyyar satıcılık çok fazla yapıyorlar ya da böyle büfelerde çalışıyorlar. Kadınlar daha ağırlıkta. Öyle bir tane araba. Oğlum, insan bir koltuk koyar lan. Şehri, kasabayı dolaştırıyor. Oo, o ne öyle ya, cafcaflı içecek. Ananas 3 dolar diyor, koca ananas. Güzel yemek kokuları geliyor vallahi. Kanki geç. Bak şu tabak 5 dolarmış. Bu çorba 1,5 dolar. Aa, bu tabak da 3 dolar. Abi burada cos hazırlıyor vallahi. Burada da varmış. 6 dolarlık bir tabak. Şöyle göstereyim. Çorbası da içinde. Bu tabak da 6 dolar. Bayağı fazla et koymuşlar. Bu da 6 dolar. Böyle birer menü hazırlamaları gayet güzel. Yani ne yiyeceğini ve kaç para olduğunu biliyorsun. Her hafta sonu oluyormuş bu yemek festivali. Yani festival diyebilirim. Yemek fuarı desek gerçi daha mantıklı olur. Güzel tabaklar ha. Oo. Bayağı büyük. Ha bak. Accepta Bitcoin diyor. Bitcoin kabul ediyorlar. Tabaklar bol. Hola, buenas. Burada kaç gram et var ya? Gayet güzel gözüküyor vallahi. Herkes burada gelmiş, yemeğini yiyor. Oo, deniz ürünü yapıyorlar bak. Esta camarón? Camarón. Aa, karides. Ne kadar büyük karides ya. Kocaman ha. Oh oh oh. Esta camarón también? Es camarón. Es una brocheta mixta. Ha, mixta. Mixta, lleva camarón, pollo y res. Burada şey var abi, söyleyeyim. Kamaron, pollo, res dediği et, tavuk, bir de karides karışımı. Oh oh oh. Şöyle servis ediyorlar galiba. Baksanıza karidesin büyüklüğüne. Daha önce hiç böyle büyük karides görmedim valla. 8 dolar diyor, 6 dolar diyor şu tabak. Bu tabakta 9 dolar diyor ama bu 9 doları hak ediyor ya, baksana. Gracias. Düşün işte, Amerikalı saatlik çalışıyor, en aşağı 8-9 dolar para kazanıyor. Böyle en düşük saatlik ücret verilen eyaletlerde 1 saatlik çalışmaya o tabağı yiyor. Hesaplayın yani bu adamların, bu insanların alım gücünü hesaplayın. Güzel bir sokakmış burası ya. Birazdan bir şeyler, biraz acıkayım, yeriz. Foto? ¿Cuánto vale es? Esa vale 4. Bak bu 4 dolarmış. Rico? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Nacho. Son tachos. Nacho. Nacho. Ah, nachos. Pardon. Nacho'ymuş bu. Aa evet ya, şey var. Cipsler var. Hakikaten nacho. Görmemiştim. Gracias. Gracias.
Si quiere chilito también hay chilito. Ah, después, primera video, después comida. Gracias. Her yerde tezgah kurmuşlar. Böyle menülerini sergiliyorlar, fiyatlarını koymuşlar. Orada satıyorlar, paralarını kazanıyorlar. Her hafta sonu olması gayet güzel. Gayet güzel. Yani canlılık yaratıyor kasabaya, baksanıza. Güzel bir kalabalık var. Herkes ekmeğinin de parasını kazanıyor. Böyle bir kültür oluşturmuşlar, gayet güzel. Ananas suyu alacağım bir tane şimdi. Şu aletle içerisindeki o meyvesini, etini çıkarıyor abi. Hoppa. İçi boş oldu. Ortada sadece ufak bir parça kaldı. Tak diye çıkardı vallahi. Şimdi bunun bir kısmını şöyle dışarı koyacak. Bir kısmını da burada öğütecek. Ve ananas suyu yapacak. Doğal ananas suyu. Bak şöyle işte biber ekliyorlar. Bazı soslar sıkıyorlar istiyorsanız tabii ki. Daha sonrasında şunu 3 dolara satıyorlar. Eğer Bitcoin'le ödemek istiyorsanız Bitcoin'le ödeyebiliyorsunuz. Birçok yer bu arada burada Bitcoin kabul ediyor. Ama biz nakit vereceğiz. Ananasları koydu. Şekerini atıyor. Şuradan da buz alıp atacak şimdi. Daha sonrasında mikserde dız diye çekecek onu. Gracias. Evet, ananasımızı aldık. Abi bu nedir ya? Kocaman abi, şu kocaman şey 3 dolar. Masaların orada oturacak yer bulamadım. Kendime şu fışkiyenin olduğu yerde bir şey buldum, bank buldum, buraya çöktüm. Tadı hakikaten güzel. Ya ananas suyu zaten tahmin edebiliyorsunuz tadının ne olduğunu. Ama şunu merak ediyorum. Şu riske attığım acılı, döktükleri sosların ve baharatların birçoğu acıydı. Şu kırmızı acı ketçap. Çok da acı değilmiş ha. Ben bayağı acıdır diye düşündüm. Ama hiç yakışmamış ananasa. Hiç yakışmamış. Yani düz daha güzel. Şu kocaman ananas 3 dolar. Yani pahalı diyemem, ucuz da diyemem. Gayet güzel, gayet lezzetli. Sevdim. Ki ben çok öyle ananas seven, ananas alayım da yiyeyim ya da böyle doğal meyve suyunu bulunca ananas suyu içeyim diyen biri değilim ama burada deniyorum. Bienvenidos Ruta de las Flores. Çiçek yoluna hoş geldiniz diyor. Şimdi neden böyle dediklerini anlatmak istiyorum ama bir yandan da size etrafı göstereyim. Hediyelik eşya dükkanlarına bakalım. Şu an bulunduğumuz bu kasaba çiçek yolunun üstünde. Ruta de las Flores diyorlar. Haritadan baktım 6 tane kasaba gözüküyor başlangıcından sonuna kadar. Burası da ortalarda bir yerde ve en meşhur kasaba. Zamanında nereden çıktı bilmiyorum ama çiçek yolu demişler bu 6 kasabanın bulunduğu yere. Yürüyüş yolu gözükmüyor. Bir trekking yolu göremedim haritada. Belki eskiden trekking yolu olarak başladı. Hola, buenas. Belki eskiden trekking yolu olarak başladı. Şu an biraz daha farklı bir aktiviteye döndü. Ah, kafayı çarptım şeye. Yani şu an El Salvador'daki en meşhur noktalardan bir tanesindeyiz. Ruta de las Flores. Çiçek yolu. Bu ne güzel borazanmış ya. Bir sürü böyle hediyelik eşyalar var. Bir tane magnet almak istiyorum. Henüz daha El Salvador'dan magnet almadım. Ama buradan mı alırım, başka bir yerden mi alırım bilmiyorum. Bu arada bu Rutas de las Flores dediğim çiçek yolunun üzerindeki en uygun konaklayabileceğiniz yer burası. Diğer kasabalara baktım. En az 50-60 dolardan başlıyor konaklama imkanları. Burası uygundu, o yüzden direkt buraya geldim. Gönül isterdi ki böyle en başından en sonuna kadar ilerleyebileyim.
Çok da kaliteli şeyler yok gibi sanki ya. Biraz böyle bana basit geldi açıkçası. Puede preguntar si Hola, buenas. Kalabalıktan uzaklaşalım, birazcık ara sokaklara dalalım. Kasabayı tanıyalım, sonra döneriz yine o taraflara. Her yer yemyeşil ya El Salvador'da. Yemyeşil. Yani Latin Amerika kısmı hakikaten doğaya önem veriyor yani. İnsanlar belli ki koruyorlar, önemsiyorlar. Her yer yemyeşil. Yasaları sağlamdır diye düşünüyorum. Şehirlerin içlerini, kasabaların, köylerin içlerini de yeşillendirmişler. Hola! Teyze oradan bana bağırıyormuş. Arnavut kaldırımlı bir sokak. Dur girelim ya, şuraya güzel gözüküyor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Ne güzel ötüyorsunuz lan siz. Konuşuyorlar resmen. Cevap vermediler. Garajları için böyle demir yapmışlar. Arabaları daha rahat sokabilsinler diye. Belli ki burası da garaj. Hola, buenas. Burası çıkmaz sokak sanırım. Güzel görünüyor ama sokaklar ya. Şu yerdeki Arnavut kaldırımlar da yeşil yeşil ya. Evler de renkli. Ama eski. Bayağı eski evler. Aynen, burası çıkmaz sokak. Pupusas yapıyor ablalar. Hola, buenas. Juayua'nın adı Nahua dilinden geliyor dostlar bu arada. Ne demekti? Mor orkide nehri demek. Nahua dili de eskiden bu bölgelerde yaşayan Mayaların kullandığı dil. Yani az bir nüfus da olsa bu bölgelerde Mayalar yaşamışlar. Tabi daha sonrasında İspanyollar geliyorlar, buraları sömürüyorlar. Bakıyorlar burada her yer doğa, yeşillik gayet güzel. Yüksek 1025 rakımda, rakımı da iyi. Etrafta volkanlar da var. Diyorlar ki biz buraya kahve plantasyonları kuralım. Bu çevreye bir sürü kahve plantasyonu kuruyorlar. Yani Santa Ana'ya çok uzak bir yerde değiliz. Yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafedeyiz. Santa Ana, şu an bulunduğumuz bu bölge, volkanların çevresi, kahve tarlalarının bolca olduğu ve El Salvador'un en güzel kahvelerinin burada yetiştiği bölgeymiş. Bunu da öğrendim. 23 tane volkan var El Salvador'da. Bunların çoğu aktif, bazıları pasif ama kahve bölgesi, kahve plantasyonlarının olduğu bölge burası. Bak o çiçek yolunun üzerindeki diğer kasabalara giden otobüsler buralardan kalkıyor. Mesela Sonsonate, Achuapan 249 numara gidiyormuş. Bu tarz eski otobüsler ama sistem güzel bunlarda. Mesela Guatemala'da otobüslerde numara yoktu. İsimler de çok küçük yazıyordu. Anlamak mümkün değildi. Burada numara sistemi var. Duraklar belli ve isim de gayet anlaşılır yazıyor. Burada kültür evi var. Başka neler varmış? Etrafta bir sürü bu arada şey var. Kahve plantasyonu olduğu gibi bir sürü şelale melale de var bu arada. 7 şelaleli bir yol varmış. Dilerseniz oraya da gidip gezebiliyorsunuz. Hatta 15 dolara turlar var. Sizi götürüyorlar. İşte tur rehberi eşliğinde falan gezdiriyorlar. Güzel bir aktivite olduğunu söylüyor ama şu an yağışlı sezon. Yağışlı sezon olduğu için gün içerisinde mesela duruyor atıştırıyor yağmur, tamam mı? Bir bastırıyor birden, mahvoluyorsunuz yani. Sonra yine duruyor, yine bastırıyor. Yağışlı sezonda sakın Orta Amerika'ya gelmeyin. Mahvolursunuz, rahat gezemezsiniz.
Biraz önce kilisede vaaz vardı. Şeye çok saygı duydum. Hakikaten takdir ettim. Kilisede vaaz vardı. İnsanlar dua ediyorlardı. Vaazı dinliyorlardı. Bakın kilise hemen burada. Hemen arkamızda da gastronomi fuarı var. Müzikler çalınıyor. İnsanlar eğleniyor. Bir yanda dini tören devam ediyor. Bir yanda insanlar eğlencesini sürdürüyor. Bütün Latin Amerika'da bak bütün her yerde çok saygılılar. Yani burada eğleniyorlar. Burada dua ediyorlar. Hiç önemi yok. Diyorlar ki onlar eğlensin. Önemli olan onların kendi düşüncesi. Kiliseye gelirlerse, bize dua ederlerse eyvallah. Ne güzel diyorlar. Ama gelmezlerse, eğlenirlerse de onların bileceği bir şey diye düşünüyorlar ve saygı duyuyorlar birbirlerine. Öyle hırgür çıkmıyor. Bu gayet güzel bir şey. Ben yine daldım buraya ya. Birazdan yemek yiyeceğim. Adelante, el paseo. Gracias. Gracias. Dostlar şu ablalardan söyledim kendime yemek. Onlara birazcık video çekmiştim. O ara birazcık sohbet etmiştik. Dedim abla bir videoyu tamamlayayım. Döneyim sizden yiyeceğim. Söz demiştim. O ablalardan şimdi karışık bir tabak yaptırdım kendime. Tavuk, et karışık. Yanında böyle salata var, limon var, mısır var, makarna salatası var, patates var. Başka ne var? Altta tortilla var. Bir de pilav vardı orijinal menüde. Aha o da burada. Bu tabak 7 dolar. O kadar fazla çeşit tabak var ki böyle süslemişler, püslemişler, farklı şeyler koymuşlar. İnsan hangisini seçeceğini şaşırıyor. Fiyatlar da aşağı yukarı gösterdiğim gibi, yani ortalama 7-8 dolara güzel dolu bir tabak yersiniz. Benim gözüm aslında bir tabakta kalmıştı. 9 dolar. İşte karidesi var, eti var, tavuğu var ama çok fazlaydı o. Yani ziyan olurdu, bitiremezdim o tabağı şu an. O yüzden bu iyidir. Şimdi tavuktan başlayalım. Soslanmış tavuk güzel. Buradaki soslar bizim ağız tadımıza uygun ya. Yani öyle aman bunların yemeğini ben yemem diyecek bir şey yok, bir olay yok. Etin de tadına bakalım. Et de güzel pişmiş, tavuk da güzel pişmiş. İkisinin de sosu gayet güzel ve taze. En önemlisi taze. Bu da fasulyeli, siyah fasulye püresiyle pirinci harmanlamışlar. Fasulyeli pilav. İlginç ha aslında. Yani öyle kötü değil, yenir. İnsana biraz garip geliyor. Bizim mutfakta öyle şeyler yok ama buralarda alışıyorsunuz. Onun dışında bildiğimiz şeyler işte salatadır, patatestir vesairedir bilmem ne. Bir de taze soğan koymuşlar. Hala canlı buralar. Hala bir sürü insan var. Bir tık kalabalık azalmasına rağmen hala bir sürü insan var. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Daha sonrasında biraz daha dolanırım, fotoğraf çekerim vesaire vesaire. Birazcık takılırım. Kendime vakit ayırırım. Daha sonrasında hostele çekileceğim. Dinleneceğim, araştırmamı yapacağım, video editleyeceğim. Bu şekilde bugünü kapatırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız da yine çok sevinirim. Adios amigos diyorum, kendinize çok iyi bakın.